Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hep bu cümleyi kurmak istemiştim falan diyormuşum. Selam arkadaşlar, ben İrem Çetin İpek. Şu an Kümbuk Üniversitesi'nde dil eğitimi almak için Güney Kare'ye gelmiş bulunuyorum. Bu kanalın 3 tane farklı aşaması olacak. Yani katman katman olarak düşünebilirsiniz. Birincisinde TTDR adını verdiğim bir belgesel programı sunacağım. Yani kendime hazırladığım böyle uzun 50 sayfalık bir not şeyim var ve bunun içindekilerin hepsini tek tek size izletmeyi planlıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda kitabı da paylaşırım. Merak eden olursa açıp okuyup öğrenebilir falan diyormuşum. Onun dışında ikincisinde buranın yemek kültürünü size anlatmaya çalışacağım. Ya da lezzetlerini göstermeye çalışacağım. Kendim tadına bakarken nasıl bir tada sahip olduğumda eğer anlatabilirsem anlatmayı deneyeceğim yani. Sadece deneme amaçlı şu an bu. Üçüncüsünde Asko olarak açmaya karar verdik. Şimdi Asko şu. Bana geldiğimden beri bir sürü soru geliyor. İşte ablacığım uçakla nasıl gittin? Uçak yolculuğu aktarmalı mı daha iyi, aktarmasız mı daha iyi? Uçakta sorulan sorular neler gibi. Bu yüzden ben de dedim ki bu kadar çok soru geliyorsa ben bu kadar çok soruya tek tek gerçekten dönüyorum bu arada. Hiç cevapsız bıraktığım kimse olsun istemiyorum. Hepsine dönerken bir yandan da dedim ki hani kalsın, kalıcı olarak merak eden insanlar gelip tekrar izleyip öğrenebilir. Ya da bilmeyenler buradan da izleyerek öğrenebilir. O yüzden bu kanalı açmış bulunuyoruz. Asko'ya hoş geldiniz. Annyeong. Gece gece valizlerimin ağır geldiğini falan öğrendim. Şimdi onları değiştirmem lazım. İçlerinden eleme yapmam gerekiyor. Kavrulmuş yer fıstığı, fıstık, mor mix. Sanırım mor mix'i alacağım. Selam. İç dökmeye geldim arkadaşlar. Saatlerdir hiç uyumadım. Gece 5'te işte valiz yerleştirmeye falan çalışıyordum. Çünkü çok ağır geliyordu. Her taktığımda ağır geliyordu. Çünkü 25 kilo bagaj hakkım var. Artı işte 8 kilo el bagajı ve sırt çantası, kişisel eşya hakkım var. Biri bayağı ağırdı. Çıkar başka şeyler koy, çıkar başka şeyler koy uğraşırken bir tane arkadaşım benden önce gitti. O başka bir havaalanıyla, ya hava şeyiyle gitti. Katar'la gitti işte. Ben Türk Hava Yolları ile gidiyorum. Onun mesela bagajını tartmışlar, sırt çantasını almasına izin vermemişler falan. Çok gergindim. Böyle ne yapacağım kafayı yiyordum falan. Şimdi geldim. Burada böyle tatlı insanlar vardı. Dedim ki böyle öğrenciyim. Hani birkaç kilo sorun olur mu sizin için? Hayır dedi, olmaz. Sohbet ettik, bayağı sohbet ettik. Çünkü benden önce bir tane business gelen bir çocuk vardı. Delirtmiş onları. O delirttiği için beni çok sevdiler. Tamam dediler, geç hadi, bir şey olmaz falan. Aldım kamera çantamı da, laptop çantamı da yanıma aldım. Bu arada şu gördüğünüz arkadaş kamera çantam. Ondan sonra şimdi bekliyorum. Şu arkada gördüğünüz dış hatlar yerine gidip uçağa bineceğim. Ama daha binmeme 3 saat 4 saat var ya. Gece 2'de uçağım sanırım. 2:20 geçe. Ve 2:20 geçeye kadar buradayım ve saat henüz 9. Şöyle yapalım, 96 euro. 100 euro verin bana, 110 bin won yapıyor. Ben size 4 euro daha vereceğim, yani para üzeri vereceğim. Anladım. Tamam. Olursa sizin için. Normalde daha fazla yapıyor diye biliyorum da o yüzden. Bizde şöyle anlatayım bunu. Miktara göre değişiyor. Double işlemlerde de double işlem. Yani şöyle iki farklı para biriminde de double işlem yapıyor. Ha, orada yapsam daha mı uygun olur peki? İnanın o Ha, hani ben farklı size şu an ülkelerin Türk lirası versem daha uygun alacaktım. mantıklı bence daha uygun. Aa, Bilginiz olsun. anladım. Yani şöyle size daha nasıl yani yardımcı olsam da bundan fazlasını veremiyorum şu anda. Ha, Böyle tamam. elimde bu var. O
Okey. O demek. O zaman ben orada değişim yapayım. Orası daha mantıklı çünkü benim Size için. onu hiç bilmiyorum. Hani desem ki orası daha iyi, size yönlendireceğim. Şöyle söyleyeyim, yani şu an Türkiye'de bu ne kadar ediyor demiştiniz? Bizim 94 şimdi won. şöyle, bizim sistemimiz sistem değil. Miktara göre. Siz ne kadar yükseltirseniz ben size ona göre yardımcı olacağım. Şimdi size sorulardan başlayayım. Yanıma o gelen sorulardan 10 tanesini aldım. Birinci soruyla başlıyorum. 1. Hangi tarihlerde Güney Kore'ye gittin? 19 Mart 2021 tarihinde geldim. Bugün karantinamın 4. günü. 23 Mart'tayız ve saat şu an 3.45 gibi bir şey. Yani 1 dakika var 45 olmasına. İkinci soru. Uçuşunu hangi sınıfla, hangi hava yoluyla yaptın? Uçuşumu Turkish Airlines'la yaptım ve ekonomi sınıfındaydı. Güzel geçti. Üçüncü soru. Aktarmalı mı, normal uçuş, aktarmalı ve normal uçuş arasındaki farktan bahsedebilir misin? Şimdi şöyle, aktarmalı uçuşlar hemen hemen herkesin gözünü korkutuyor ama bu yola çıkacaksanız ve cebinizdeki para biraz kısıtlıysa neden olmasın yani, asla korkmayın. Bu işi yapabilecek tek kişi sizsiniz. Yani sizden başka hiç kimse bunu yapamaz. Biraz kendinize güvendiğiniz zaman her şeyi halledebileceğinize %100 eminim. Çünkü buraya benle beraber gelen bir kız arkadaşım korkuyordu. O da gelmek istemiyordu, hani normal mi alsam falan diye düşünüyordu. Şu an arkadan gülüyor kendisi. Evet, ayrıca daha zevkli oluyor yani aktarmalı. Duydunuz sesini. Aktarmalı aslında daha Hiç zevkli. korkmayın. Çünkü şöyle, ya şimdi hiçbir şey bilmeden bir yola çıkıyorsunuz. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. 2 tane ya da 3 tane farklı uçak değiştiriyorsunuz. Farklı yerler görüyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde dil bilmiyorum, kaybolurum diye düşünüyorsunuz. Hayır, onların hiçbiri olmuyor. Yani dil bilmek zorunda değilsiniz. Nereye giderseniz gidin, Wi-Fi var. Translate var. Her şey basit. Yani düşünmeyin abi. Yola çıkma, bitti. Sen hangisini cebine uygun görüyorsan onu yap. Aktarmasız olsun diye aileni zora sokmak zorunda değilsin. Ya ben eğer uçak biletlerimi bedavaya almış olmasaydım muhtemelen ben de aktarmalı bir uçuşta gelirdim. Bu konuya daha sonra değineceğiz. Sonraki soruya geçiyorum. Sonraki sorum nerede? Daha önce uçağa hiç binmedim. Yanımda ne götürmeliyim? Yasaklı eşyalar neler? Paketlemeyi nasıl yaptın? Şimdi şöyle, daha önce hiç uçağa binmediysen bir anda 10 saatlik uçuş gerçekten yorucu olabilir. Aktarmalı uçuş senin için daha iyidir. Çünkü ayağa kalkıp yürüme imkanın var aktarmalıda. İşte 3 saat, 5 saat, belki 10 saat aktarmalı uçuşlarda hareket edebiliyorsun. Ama 10 saatlik tek bir uçuşta, aktarmasız bir uçuşta hareket etme imkanın kısıtlı. En fazla kalkarsın, tuvalete gidersin. O zaman da işte ödemdir vesaire, işte ayakların uyuşmasıdır, bu tür şeyler yaşayabiliyorsun. Uçakta evet, hani çorap ve terlik veriyorlar ama nereye kadar? Öyle düşünün. Bunun dışındaki soru ne vardı? Evet, panolardan baktığınız zaman eğer aktarmasız bir uçuşsa A1 parantez içinde G yazıyor. G uzun uçuş olduğu için yazıyor. Kısa uçuşlarda bu yazıyı görmeyeceksiniz. Böyle hani hangisi sizin uçuşunuz ayırt edebilirsiniz. Bunlar zaten biz ayırt edelim diye yapılmış. Başka eşyalar, yasaklı eşyalar. Yanında ne getirebilirsin? Uçağa binerken asla su alamazsın. Yani sıvı hiçbir şey alma ihtiyacın olmasın. Çünkü alamıyorsun, yasak. İçeri girdikten sonra aldığın suyu, 11 lira verip aldığın suyu yanına alabilirsin. Ama önce o suya 11 lira vermen lazım. Onun dışında yasaklı, valize koyulacak yasaklı maddeler size aşağıya IATA'nın sayfasını bırakacağım. IATA'ya baktığınız zaman dünyanın neresine giderseniz gidin, hepsinde hangi maddelerin yasak olduğu, valize neyin koyulup neyin koyulmadığı yazıyor. Oradan bakabilirsiniz ama Güney Kore hakkında bilgi vermem gerekirse 1. Tohum, işte bitkisel bazı işte şeyler yasak. İkincisi et ve süt ürünleri yasak. Üçüncüsü uyuşturucu maddeler yasak doğal olarak. Bütün dünyada yasak yani bu. Onun dışında başka ne varmış? Paketlemeyi nasıl yaptın? Paketlemeyi nasıl yaptığımı da söyleyeyim. Ben sırt çantama atıştırmalıklarımı koymuştum. Bir tane kabin bagajım vardı. Onun içine de öyle böyle yemek vesaire ya da kırılacak şeyler çok fazla koymadım.
Ama biraz sonra izlediğiniz videonun sonuna doğru göreceğiniz şey de valizimin başına gelenleri de izlemiş olacaksınız. O benim için çok üzücüydü. Yapacak bir şey yok. Oluyor böyle aksaklıklar diyelim. Onun dışında şöyle bir şey var. Sırt çantanıza reçel koymayın. Yani insan neden sırt çantasına reçel koyar? Valizine koy. Kırılacaksa bile valizine kırılsın. Sırt çantanındakini alıp çöpe atıyor. Ya yapma bunu. Bu mantıklı değil. Uçağa binerken o kadar çok insanın çantasından reçel çıkarıp atlar ki dedim acaba reçel firması falan mı bu? Dışarı reçel mi satmaya çalışıyor? Neden herkesin çantasında reçel var? Demek ki Türkiye'ye gelen herkes reçeli beğenmiş ve reçel götürüyor diye düşündüm daha sonra da. Bilemiyorum. Bu konuda bilgisi olan bana yazsın. Onun dışında başka ne var? Uçakta yemek veriyorlar mı? En merak ettiğim soruydu abi benim de bu. Normalde uçakta yemek veriliyor, tamam mı? Hani uçakta yemek her zaman vardı. Şimdi de var. Sonuçta 10 saat uçuyorsun. Sana aç kal, sen yemek yeme deme şansları yok. Ama bana dediler ki mesela işte sadece kuru bir sandviç veriyor. Kısa uçuşlarda bu normal. Yani 2 saatlik, 3 saatlik bir uçuş yapıyorsan, Türkiye'den Almanya gibi bir yere gidiyorsan sana sandviç vermeleri normal. Onu da istediğin zaman de ki 3 tane yiyeceğim, 5 tane yiyeceğim, doymadım bir tane daha ver dersen veriyorlar. Sana vermeme şansı yok. Ama uzun uçuşlarda bildiğiniz yemek veriliyor. Yani sıcak yemek hala servis ediliyor. Sıcak yemeğin dışında battaniye, uyku bandı, diş macunu, diş fırçası, terlik, çorap, bunların hepsini size veriyorlar zaten. Uçağa bindiğinizde uçağın içinde var oluyor bunlar ve alıp yanınıza götürebiliyorsunuz. Ha, battaniyeyi götürmek pek tercih edilecek bir şey değil ama battaniyeyi de koyuyorlar, onu da söyleyeyim. Yemeklerim çok güzeldi bu arada. Yemeklerin de şeyini bırakacağım. Efsane güzeldi. Bu arada Efsane. bu arada uçakta yediğiniz yemekler her zaman o kadar lezzetli gelecek ki siz de şaşıracaksınız. Belki de hep yediğiniz bir yemek ama uçakta yiyince nedense daha lezzetli geliyor. Bir de demişler ki işte uçakta yersen tadını alamazsın, tuzlu olsa bile. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bildiğiniz yemek yiyorsunuz, hatta aksine daha lezzetli geliyor size. Aynen. Uçağa yanımda gazete vesaire götürebilir miyim ya da bunlar uçakta veriliyor mu? Normalde uçakların içinde gazete, dergi vesaire şeyler veriliyordu. Ancak şu an mesela Turkish Airlines'in yaptığı gibi online'a geçtiler. Çünkü hani Covid pandemi vesaire dönemleri yüzünden temas istenmiyor. Temas olmadığı için de adamlar diyor ki sana ben online, daha doğrusu offline, şu an online olarak indirebileceğin bir 300 gazetelik, 300 dergilik link atıyorum. Sen buraya girip 2 gün boyunca ücretsiz bir şekilde istediğin, dünyanın neresinde olursa olsun istediğin bütün kitapları, dergileri okuyabilirsin diyor. Oradan linkten açıyorsunuz. Okumak istiyorsanız okuyorsunuz. Yoksa okumak zorunda da değilsin. Ama tabii merak edildiği için gene de ben açıkladım. Bana link gelmişti. İndirdim mi? Hayır. Onu da söyleyeyim. 6. Bavulların ağır gelirse ücret ödüyor musun? Bu soruya cevap vermek istemiyorum ama şöyle, kısıtlama gereğiyle Türk Hava Yolları'nın şöyle bir sıkıntısı var. 25 kilo bagaj hakkınız var. Hani aşağıya verdiğiniz bagaj. 8 kiloluk kabin bagajı artı bir kişisel eşya. Yani toplamda 32 kilo falan olması gerekiyor. Ama eğer kabin bagajınız biraz daha ağırsa ve bunu aşağı vermeyecekseniz bunu tartmıyorlar. Ha, bazılarda tartılıyor. Mesela Katar'da arkadaşımınkinde tartılmış. Demişler ki boşaltın. Alabildiğinizi yanınıza alın, alamadığınızı öbür valizinize tıkın. Öyle götürün. Tek parça gelin. Ha, tek parça gelin. Bunu Tabii. belirtmişler. Ben bunu duyunca tabii gece saat 5'te valizimi yeniden yaptım. Bu da videonun başında o gördüğünüz. Allah'ım nasıl gideceğim muhabbeti. Yanımda getiremediğim bütün yemeklerim için özür diliyorum. Yemeklerim de keşke benimle gelseydi. Şu an acısını çekiyoruz bunun. Evet. Neyse. Soru neydi? Bavullar ağır gelirse ücret ödüyor musun? Eğer valizin 2-3 kilo ağırsa bunu tolere gösterebiliyorlar. Ama senin valizin 10 kilo ağırsa abi iş güvenliği ve sağlığı diye bir gerçek var. Bunun da farkına varmanız gerekiyor. O adam 32-42 kilo valizi kaldıramaz. Orada çalışan bir insan bunu kaldıramazsa fırlatıp atar. Hem senin valizinin başına neler geldiğini kimse bilemez. Hem de adamın da yani canına yazık, yapma etme abi. Gözünü yiyeyim. 2 valiz yap. Ne bileyim farklı bir şey yap. Ekstra para ödeyerek almak zorundasın onu. Ama onu da ayır. Tek bir valize sığdırma yani. Yazık günah çünkü insanlara. Bilemiyorum. Ben böyle düşünüyorum yani. Böyle düşünmeyen varsa özür dilerim. Onun için de şimdiden.
Kabin bagajında kamera çantam şöyle, bu soruyu şöyle okuyayım size. Kabin bagajının içinde kamera çantam ve laptopun bir arada olabilir mi? Hayır. Şu an karantina yüzünden böyle bir şansınız yok. Valizinizi ve laptopunuzu, aman valiz diyorum ben, kameranızı ve laptopunuzu aynı çantanın içine koyamıyormuşsunuz. Ben bunun mantığını gerçekten şu an anlamış değilim. Yani bunun mantığını anlayan bir insan bana da söylesin. Neden? Yani incecik bak şu kadar bir şeyi ve şu an elimde gördüğünüz şu kadar bir şeyi yan yana yanıma alamıyorum mesela. Neden? Hiçbir açıklaması yok bunun. Ben de yanıma alamadığım için kabin bagajına koymak zorunda kaldım kameramı. Bu benim için çok üzücüydü. Belki daha fazla yiyecek getirebilirdim yanımda. Hala içinde ukde. Yanımda gelemeyen bütün yemekler için özür diliyorum. Başka ne gelmiş? En büyük stresi bu arada bagajda yaşadım. Bol bol bagaj stresim var. Bagaj dışında hiçbir problem olmadı. Uçakta verdikleri formları hiç dil bilmeden doldurabilir miyiz? Kesinlikle doldurabilirsiniz. Çünkü sorular çok basit. Yani adın ne, pasaport numaran ne, işte uçuşun hangi tarihte oldu, kaç numaralı koltukta oturdun. Bu tür sorular var. 4 ya da 5 tane belge veriliyor. İşte birisi öksürüyor musun? Sağlığın ne durumda? İşte karantina yüzünden var. İkincisinde gümrükte mesela bir şey aldın mı? Ya da Kore'ye geldiğin zaman satacağın bir eşya yanında var mı tarzı sorular. Hepsine no da geç yani öyle sorular. Dördüncüsünde gittikten sonra 14 gün karantina altında kalmayı kabul ediyor musun diye. Bunu sana zaten vize alırken de soruyorlar. Uçağa binmeden de soruyorlar. Uçakta da soruyorlar. Çünkü sen o karantinayı kabul etmiyorsan o ülkeye giremezsin. Ya bunu zorunlu olarak soruyorlar. Evet deyip geçmen gerekiyor. Bir tanesinde işte geldikten sonra kalacağın yer ile alakalı işte mesela gittiğinde kalacağın adres, telefon numarası bunları arayıp ulaşıyorlar bu arada. Mutlaka arıyorlar. Hemen kontrol ediyorlar. Gerçekten böyle bir insan var mı falan diye. Birinde şöyle bir şey var. Benim son belgemde şuydu. Buraya geldiğiniz zaman kullanmanız gereken bir app var. Bu app sizin işte karantina durumunuzu anlatan bir app. Karantinada sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa ateşinizi, işte öksürük durumunuzu, işte vesaire vesaire bilgilerinizi girmenizi istiyorlar. Bu app'i kullanacağınıza dair bir belge veriyorlar. Bunları dolduruyorsunuz. Hiç dil bilmiyorum, ben hiçbir şey anlamadım, yapamam diye korkmanıza gerek yok. O zaman kalkın, elinizi kaldırın, aranızda bir Türk var mı diye sorun. Sizin dilinizi anlayan bir kişi mutlaka çıkar ve size kesinlikle yardımcı olur. Bu da mı olmadı? Görevlilere sorun. Görevliler size gene açıklamaya çalışıyor. Hostlar, hostesler hepsi size yardımcı olmak için oradalar. Mutlaka yardımcı olurlar. Bu da mı olmadı? Uçaktan indikten sonra bütün havaalanlarında free wifi var. Wi-Fi'ye bağlanarak soruları Translate'den çevirip istediğiniz gibi doldurup teslim edebilirsiniz. O süreç çok şey değil. Ayrıca çevrim dışı da yapılıyor Google Play'den. Translate ben o şekilde doldurmuştum. Yani Google Translate'ten çevrim dışı da yapabiliyormuşsunuz. Bunu da öğrenmiş oldum. Ben bilmiyordum mesela. Yani kullanacağın dili indirdiğin zaman o şekilde çevrim dışı oluyor. Ya arkadaşlar yeni bir bilgi daha. Onun dışında uçakta verdikleri formları okudum. Uçaktan inince nasıl iletişim kurdum? Ya çok az Kore dizisi izlediyseniz ben size bunun cevabını vermek zorunda değilim diye düşünüyorum. Çünkü Koreceyi anlamak çok basit. Türkçe'ye çok benziyor. İkisi de Oral Altay dil ailesinde. Bir de el kol hareketleri, mimikler çok sık kullanıldığı için bu dilde hiçbir şey olmasa bile ellerinden anlıyorsunuz adamın ne demek istediğini ya da kadının ne demek istediğini. O yüzden ben biraz da bildiğim için çok sorun yaşamadım. İngilizcelerini anlamak biraz daha zor. İngilizce biliyorsanız bile biraz daha zor. Ama Korecelerini anlamak gerçekten çok kolay. Anlamazsanız da elinizde telefonlar hala dediğim gibi var. Açıyorsunuz Translate'i, diyorsunuz ki buraya yazar mısın? Yani bunu Türkçe söyleyebilirsin, buraya yazar mısın diye. Zaten Translate'i görünce kendileri yazıp size otomatik olarak cevap veriyorlar. O da çok sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum yani. Hiç dil bilmeden bile gelebilirsiniz. Peki inince nasıl iletişim kurdum? Nasıl okula geldim muhabbetini anlatayım size. Şöyle, şu an karantina dönemi olduğu için 2 tane seçeneğiniz var Güney Kore'ye geldiğinizde. Birincisi taksi, ikincisi bus. Yani otobüs. Bus ne ya? Bus ne ya? Sanki şey gibi. İkincisi otobüs. Otobüste 14.600 won gibi bir fiyat. Taksi ise işte $60 gibi düşünün. 6.000 yok. 600 kaç mı ya? Yok Matematik gitti. $60 diye düşünün. Birisi işte $14, birisi $60. Öyle düşünün. İkisinin arasından birini seçmenizi söylüyorlar.
Bu bileti nasıl alacağım? Abi sen hangisine gitmek istediğini, hangisiyle gideceğine karar verdikten sonra adam diyor ki ben seni eğer bilet alacaksan gişeye kadar götüreyim. Biletinin parasını öde. Biletinin geldiği saati de söyleyeyim. Biletinin kalktığı yeri de göstereyim. Bin git diyor. Yani o çok basit bir şey. Taksiye bineceksen de zaten adam seni kolundan tutuyor. Valizlerinle beraber taksiye kadar götürüyor. Hop diye koyuyor. Hadi diyor gönderiyor böyle. Bay bay diyor arkadan. Böyle yapıyor bile ya. Onu bile söyleyeyim size. Bunu da yapıyor. Ama hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben mesela uçağa indikten sonra arkadaşımla beraber gelecektim. Gelemedim. Gelemedim çünkü kendisini karantinaya aldılar. Talihsizler. Dış ses konuş yavrum falan diyormuşum. Şimdi şöyle o karantinaya girince ben de tek başına gelmek zorunda kaldım. Aldığım biletin fotoğrafını çekip profesöre gönderdim. Dedim ki profesör kesin ben geliyorum dedim böyle. O da ben otobüse bindikten sonra otobüsten inmeme 1 dakika kala adam arabayla beraber önümüzden geldi, beni aldı. İrem misin falan diye işte bana sordu. Evet dedim. Onu ayırdıktan sonra beni aldı. Direkt odama getirdi. Karantinadayım şu an. İşte odamda yaşıyorum şu an. Bu arada karantinada 2 kişi kalmak yasak. Özür diliyorum. Dış ses sakın sesi çıkarma. Ben burada yokum. Otobüslerin kalkış saatlerini aşağıya bırakacağım. Kalkış saatlerine bakabilirsiniz. Günde 4 kere kalkıyor. Çok da şey değil ya. Çok sorun olacağını zannetmiyorum. Siz geleceğiniz zaman söyleyin. Ben size gene gerçekten destek olurum yani. Nasıl geliniyor, neye biniliyor, sorular ne vesaire. Bunların hepsine destek ölürüm. Sen nasıl dolarsın? Bunların hepsine destek olmaya çalışacağım. 9. soru. Uçaktan inince seni kim karşıladı? Karşıladılar mı ya da nasıl gittin? Kendi şartlarımla gittim. Normalde uçaktan indiğiniz zaman eğer üniversiteye geliyorsanız okul bunu karşılıyor. Yani 15 gün önce gelirseniz karşılıyor. Ben 10 gün erken geldim. En azından gitmişken Seul'de gezerim. Belki daha sonra vaktim olmaz. Derslerim yoğun olur. Tarzı düşündüğüm için erken geldim. Bu yüzden Namyangju'ya gelene kadarki kısmını kendim karşılıyorum. Buraya geldikten sonra zaten profesör seni alıyor, yurduna getiriyor. Onun da ekstra bir ücretini istemiyor senden. O sorun olmuyor. Nasıl gittim? Nasıl gittim? İşte az önce söylediğim gibi otobüse bindim geldim. Çok da zor olmadı. Dil bilmeden parayı nasıl çevirebilirim? Bunun 2 cevabı var. Birini uyanın diye ekledim oraya. Birkaç sahne önce ya da birkaç sahne sonra bunu kesinlikle göreceksiniz. Şöyle ki eğer para çevirmek istiyorsanız ve kendi ülkenizde de dil bilen bir insanla çevirmek istiyorsanız mutlaka onu kontrol edin. Çünkü sizden fazla komisyon isteyecekler. Elinde olan parayı size kitlemeye çalışacak. Abi yapma ya. Gittiğin yerde dil bilmene gerek yok. 100 dolar mı istiyorsun? 100 doları uzat de ki 100 dolar. Adam onu sana zaten çevirip veriyor. Ya da 50 dolar mı? Uzat 50 doları ya da 100 doları uzat 50 dolar mı istiyorsun? Söyle 50 dolar istiyorum de veriyor. Yani onun da artık İngilizcesine, Korecesine bakın halledersiniz. Çok basit çünkü. Ama genelde gittiğiniz yerde çevirin. Yani kendi ülkenizde çevirmeyin. Aklınız varsa benim yaptığım hatayı yapıp boştan yere kazıklanmayın. Ben yaptım siz yapmayın. İkinci kazıklanma anımı da anlatacağım. Ben üçüncü kez kazık. Beni sürekli kazıklıyorlar arkadaşlar. Bunlardan hepiniz ders alın. Benim yaptıklarımı ne olur yapmayın. Ben sürekli para harcıyorum boştan yere. Başka ne var? Başka da bir şey yok ya. İşte onun dışında çevreyi sevdin mi? Gitmeden kartını bankaya çevir. Şunu da unutmayın. Kendi kredi kartınızı, banka kartınızı fark etmeksizin gelmeden önce mutlaka yurt dışına açtırın. O zaman kurun en yüksek halinden de olsa kendi kredi kartınızı kullanabiliyorsunuz. Yani böyle bir hakkı var. Yapabilirsiniz. Çok da fark etmiyor ya. En fazla 2-3 lira falan oynuyor. Böyle abartıldığı kadar büyük paralar oynamıyor arada. O yüzden kullanılabilir. Unutmayın açtırmayı. Bugünlük bu kadar. Artık çenem yoruldu ya. Konuşmaktan dilimde tüy bitti. Öldüm burada. Anlayışlı karşıladığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki Asku'da görüşmek üzere. Bir sonraki Asku'muz da 30 Mart'ta. Salıdan salıya. Bay bay. Size uçaktan indikten sonra yaşadığım kötü bir andan bahsetmek istiyorum. Şöyle, önce buradan birileri şifremi girmeye çalışmış. Becerememişler. Beceremeyince valizimi kırıp açmışlar. Açtıktan sonra elini koymuş gibi böyle atmış buraya ve benim bu ayakkabımın içinden, ayakkabıyı insan tek getirmez değil mi arkadaşlar?
Ayakkabımın içinden de şu poşeti bir çıkarayım. Şurada durun. Ya da şurada dursun. Ayakkabımın içine küpelerimi, işte böyle kolyelerimi, özel eşyalarımı falan koymuştum. Şu şekilde kutuların içindeydi. Hatta itebildiğim kadar ittim içine kadar. Bütün böyle altın vesaire tarzı şeylerimi koymuştum. Ancak elleriyle koyulmuş gibi çantamın içinden bu benim özel ziynet eşyalarım alınmış. Şu kalmış geriye, diğeri gitmiş. Bu taraftakiler böyle sahte olanlar, o taraftakiler altın olanlardı. Gitmiş. Eğer aklınız varsa ben Türk Hava Yolları'na güvenerek valizimi şey yapmıştım. Aşağıya vermiştim. Kendilerine de mail attım, mesaj attım. Dedim böyle böyle eşyalarım çalınmış. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil gibi bir açıklama geldi. O da beni çok sinirlendirdi. Normalde bu yaşadığım şeyi anlatmak bile istemiyordum ama onu da anlatmak zorunda kaldım. Aklınız varsa çantanıza alın. Normalde benim burada bir tane küçük bagajım daha var yani. El bagajı, kabin boy. Bunu yanıma almıştım ama şöyle bir şey dendi bana. Kamera ve laptopu Covid'den dolayı bir arada yanına alamıyorsun dediler. Ben de o yüzden kamera çantam çok büyük. Gerçekten çok büyük. Onu da göstereyim size. Yani şu boyda bir kamera çantam var. Bu çantamı yanıma alamıyorum diye. O çantamı yanıma alamıyorum diye şey yapmıştım. Laptopumu sırt çantama koydum. Bunun içine de sadece kameramı koydum. Ne olur ne olmaz diye. İşte rica ettim. Şöyledir böyledir nasıl yapabiliriz falan dedim. Bunu da yanıma almama izin verdiler. Uçağın içine aldım yani. Kabin boyu normalde şu an o da uçağa almak yasaktı. Ama ben aldım. Çok şey yapmadılar. Sorun yapmamışlardı o konuda. Demek ki valizimdeki altınları çalacaklarmış. O yüzden sorun etmemişler. Bunu da aşağı vermem gerekiyordu ama kameram biraz pahalı bir kamera olduğu için yani ben veremeyeceğimi söyledim. Direttim. Yani ben nasıl göstereyim size? Şu an normalde kullandığım makina bu arkadaş. Yani Canon 5D Mark III kullanıyorum. Şu makineyi ben nasıl gidip güvenip de aşağı bagaja verebilirim? Bunun hiçbir mantığı, açıklaması olamaz. O yüzden yanıma aldım. İyi ki de yanıma almışım. Yanıma almasam kim bilir buna ne hale gelecekti. Ya objektifleri parçalayacaklardı, çalıp alacaklardı, bir şey yapacaklardı. Ya da bir daha bulamayacaktım bile. Kesin valizim kaybolurdu. O yüzden çok sinirliyim. Valizimden kaybolan eşyalar için. Bu arada hani normalde bagajın fiyatını ödüyorlar. Valizimin buraları falan da böyle çizilmiş, mahvolmuş ama o önemli değil. Bagajın fiyatını ödüyorlar. Bu sefer de diyor ki bana işte fiş bul. Ben bu valizi alalı 3-5 ay olmuş. Ben bunun fişini sana nerede bulayım? Güney Kore'deyim. Kim bilir nereden çıkacak. Bilmiyorum artık. Onu çözeceğim bir şekilde. Onun dışında Instagram'da işte burayla ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz diye bir şey açmıştım. Şu an karantinadayız. Karantinada boş olduğum için de bayağı vaktim vardı. Sorulan bütün sorulara işte böyle bir not aldım. Hemen hemen Instagram'da birçoğuna cevap verdim. Çok uzun cevabı olanları da işte şey yaptım, kaydettim. Onları biraz sonra hepsini tek tek bu videonun içinde göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Ben birazcık kenarda üzüleyim. Size döneceğim.